Thank you for it is history now. 15,500,000. 20,600,000. 31 million francs for the Patek Grandmaster Chime. Bütün saatler zamanı gösterir. Peki bazılarını diğerlerinden daha değerli yapan şey nedir? Değerliden kastım az sonra göreceğiniz saatlerin her biriyle özel bir jet alabilirsiniz. Hatta kimisiyle birkaç tane. İşçilik, tarih ve tasarımın en iyilerini bir araya getiren saatlerin fiyatları milyonlara çıkabiliyor. Peki neden bu kadar pahalılar? En pahalı saatler dediğimizde birkaç farklı açıdan ele almak gerekiyor. Bir tarafta geleneksel bakış açısı, yani mekanik mucizeler, yani galaksinin hareketlerini takip edeninden tutun, çan sesleriyle zamanı söyleyen mekanizmalara kadar küçücük kasaların içine sığdırılmış olağanüstü karmaşık mühendislik aletleri. Diğer yanda muhteşem nadir değerli taşlar ve madenlerle süslenmiş, eşsiz işçilikle yaratılmış ışıltılı mücevher saatler. Bu videoda her ikisini de bulabileceğiniz bir liste yaptım. Sondan başa doğru gittiğimiz listenin ilk sırasında Hublot'un saat dünyasının yaşayan efsanesi Jean-Claude Biverly dönemlerinden 100 karattan daha fazla pırlanta ile süslenmiş, bol ışıltılı bir Big Bang modeli var. 2012 yılında Amerikalı şarkıcı Beyoncé'un eşi Jay-Z'ye doğum günü hediyesi olarak almasıyla daha da ünlenen saat tam $5 milyon değerinde. Üç saat ustası, 8 senelik çalışma, 260 yıllık tarih ve tecrübe, 2826 bileşen ve tam 57 fonksiyon. Karşımızda dünyanın en komplike saati, Vacheron Constantin 57260. Tek tek sayamayacağım ama kısaca mevcut olan hemen hemen bütün fonksiyonları bulunduran saat 8 milyon dolarlık fiyatıyla 9. sırada. Ama mekanizma olarak 1. sırada olduğunu söyleyebilirim. Kısaca fonksiyonlar hakkında bilgi vereyim. Dual Time, World Time, Tourbillon, Minute Repeater, Split Second Chronograph, hem Gregorian hem de İbrani takvimine göre perpetual ve astronomik dahil olmak üzere 24 farklı takvim ve 7 farklı alarma sahip. Birçok saat için özel tabiri kullanılabilir ama bu saat gerçekten de öyle. Bu gördüğümüz Patek Philippe 1518 şu an muhtemelen dünya üzerinde bulunan sadece 4 örneğinden birisi. Patek Philippe'in ilk sonsuz takvimli kronograf modeli olan 1518 ilk kez 1942 yılında tanıtıldı ve yapıldığı dönemin en komplike kol saatiydi. Düşünülenin aksine çelik kasaya sahip olan bu versiyonu serinin en nadir olanı. 2016 yılında açık artırmada 11 milyon dolara satıldı. Bir döneme damgasını vurmuş aktör, yönetmen, yapımcı, araba yarışçısı ve kadınların hayran olduğu Paul Newman. Hem aktör olarak hem de yarışçı olarak birçok ödül almış olan sanatçı son zamanlarda farklı bir şeyle anılıyor. Eşinin hediyesi olan kolundan neredeyse hiç çıkarmadığı Rolex Daytona'sıyla. Eşi araba yarışlarının tehlikeli olduğunu düşünüyor ve onun yarışmasını hiç sevmiyordu. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da desteğini hiç ihmal etmedi. Saatin arkasına "Drive Carefully Me" ibaresini yazdırtmasının sebebi de buydu. Newman saatini kızının o zamanki erkek arkadaşına hediye etmişti. İşte bu saat 2017'de Philips müzayedesinde tam 17,8 milyon dolara satıldı. Bu paranın büyük bir kısmı yardım işleri yapan Newman Vakfı'na gitmiştir. Saat satıldığı gün Paul Newman bu dünyadan göçeli tam 9 yıl olmuştu. Ama görünen o ki ismi filmleri ve yarışlarının haricinde saat dünyasında da anılmaya devam edecek. İşte saat ile mücevherin en üst noktada birleştiği örneklerden birisi. Sonuçta iki dalda da kendini ispat etmiş bir marka Jacob. Ve bu markanın Ferrari'nin eski patronu İtalyan Flavio Briatore'nin Billionaire markasıyla ortaklığından doğan Billionaire Watch.
Jacob, Bilyoner adı ile arka arkaya farklı taş kesimleri kullanarak 3 adet saat üretti. Bunlardan en pahalısı olan bu saat 3 karata kadar farklı boylarda toplam 260 karat zümrüt kesim pırlanta ve 18 ayar altından oluşuyor. İskelet mekanizmada saat, dakika ve turbiyon bulunuyor. 18 milyon dolar değerindeki bu eşsiz saatin şu anki sahibi ise boks severlerin çok iyi tanıdığı Money yani para lakaplı Floyd Mayweather. Bu saatin hikayesi de en az kendisi kadar etkileyici. Bankacı Henry Graves Jr. ile James Ward Packard arasında çekişmeli bir yarış sürüyordu. Kimin saati daha komplike yarışı? Sonuçta erkeklerin içindeki çocuk hiçbir zaman büyümüyor. Henry Graves bu yarışa bir son vermek umuduyla Patek Philippe'in kapısını çaldı. Saatin tasarımı ve yapımı 8 sene sürdü ve sonsuz takvim, gün doğumu ve gün batımı saatleri, Henry Graves'in dairesinin koordinatları baz alınarak bir gök takvimi dahil olmak üzere 24 farklı komplikasyon içeriyor. Saat tamamlandığında yarışın kazananıydı. Ancak hiçbir zaman rakibinin karşısına geçip bunu kutlayamadı. Çünkü rakibi bu saat yapılmadan 5 sene önce öldü. Saat ilk önce 1999'da 11 milyon dolara, daha sonra 2014'te müzayedede 24 milyon dolara satıldı. 1925 yılında Henry Graves saati ilk sipariş ettiğinde ödediği fiyat 15 bin dolardı. Enflasyonu hesaba katıp 2014'te 200 bin dolara geldiğini düşünürsek tam 120 kat yukarıda bir değere satılmıştı. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Marie Antoinette dediğimizde birçoğumuzun aklına bu laf geliyor değil mi? Saat meraklılarınsa bir şey daha geliyor. Breguet No 160 Marie Antoinette Watch. 1783'te esrarengiz bir hayranı, kimi kaynaklara göre bu kişi kraliçeye aşık olan Hans Axel von Fersen, Breguet'den kraliçeye hediye olarak o zamanların en kapsamlı saat uzmanlığını gerektiren muhteşem bir saat sipariş etti. İstek çok açıktı. Mümkün olan her yere altın olmalı ve olabildiğince komplike olmalıydı. Zaman veya para önemli değildi. Fakat zaman aslında önemliydi. Çünkü ne kendi ömrü ne de Breguet'in ömrü yetmedi. Yapımı tam 44 sene süren saat bittiğinde Marie Antoinette'in giyotinle idam edilmesinden 34 sene, Breguet'in ölümünden ise 4 sene geçmişti. Saat birkaç el değiştirdikten sonra Kudüs'teki İslam Sanatları Enstitüsü'ne bırakıldı. 1983'te Kudüs'teki müzeden usta hırsız Neumann Diller tarafından çalınan saat 2007'de tekrar bulundu. Markanın da içinde bulunduğu Swatch grubun kurucusu Nicholas Hayek 2005'te saatin birebir aynısını tekrar yaptırdı ve bizzat saat severlere tanıttı. Saate biçilen fiyat 30 milyon dolar. On the telephone. 31 2019 yılında saat dünyası tarihi bir ana tanıklık etti. Ladies and gentlemen, Patek Philippe Grandmaster Chime bir müzayedede satılan en pahalı saat olarak kayıtlara geçti. Online olarak da canlı yayınlanan çekişmeli yarış telefonun ucundaki gizemli bir alıcı tarafından 31 milyon dolara sonlandırıldı. Patek Philippe'in yaptığı en komplike kol saati özelliğini taşıyan modelin her iki tarafı da kullanılabiliyor. İçerisinde minute repeater, alarm, sonsuz takvim gibi 20 farklı fonksiyon ve 6 patentli yenilik bulunduran saat bu modelin tek çelik versiyonu. Büyük pırlantalar, nadir taşlar denince ilk akla gelen markalardan biridir Graf. Marka ortasında 38.14 karat kusursuz bir damla kesim taş ve 152.96 karat pırlantadan oluşan The Fascination saatini yarattı. Ortasındaki taş istendiğinde ayrı olarak takılabilen bir yüzeye dönüşebiliyor. Fiyatı 40 milyon dolar. Ve işte dünyanın en pahalı saati. Birinci sırada gene bir mücevher saat ve gene Graf var. Bizzat Lawrence Graf tarafından geliştirilen konsept birçok farklı kesimde toplam 110 karat renkli pırlantadan oluşuyor.
Sektörde yıllarca çalışan insanların bile belki de hiç canlı görmediği dünyada en nadir bulunan yeşil, turuncu, mavi, pembe, sarı renklerde pırlantalardan oluşuyor. Saatin mekanizması kuartz ama bunu kimsenin dert ettiğini sanmıyorum. Saatin değerini bir an önce söylemek istiyorum, 55 milyon dolar. 2020 itibariyle en pahalı saat listesi bu şekilde. Listeyi anlatırken ismi geçen fonksiyonların ne olduğunu merak ediyorsanız diğer videolarıma bir göz atmanızı öneririm. Beğendiğinizi umuyorum. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.